Herkes sirkten çıkışın The Void yani boşluk olduğunu sanıyordu. Ama bölüm 7'de gördüklerimiz çıkışın aslında hiçbir zaman var olmadığını, sadece zihnin bittiği bir yer olduğunu kanıtladı. Hatırlayın, Jax tam o an işte 7. dakikadaki sahnede neredeyse gidiyordu. Eğer Pomni ve diğerleri orada olmasaydı o da şirketteki o korkunç istatistiğe yani soyutlanlara katılacaktı. Bugün benim zihinsel soyutlanma teorisini bir adım öteye taşıyacağız ve özellikle takipçimin desteğiyle bunu daha da farklı bir boyuta evrilteceğiz. Çünkü sirkte Kofmu'dan çok daha önce, hatta belki de ilk soyutlanan kişi hakkındaki elimizde inanılmaz bir dosya var. İsmi Scourge. Ve bu dosya Kane'in neden bazen garip davrandığını, dizinin finalinin neden mutlu bitmeyeceğini ve o meşhur Ağzım Yok ve Çığlık Atmalıyım kitabının bu hikayenin tam kalbinde nasıl durduğunu açıklayacağız. Hazırsanız sirkin en derin verilerine, Scourge'in hikayesine iniyoruz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi teoriler için Instagram'dan, yorumlardan veya Discord sunucumdan bana ulaşabilirsin. Katıl üyesi olarak bana maddi destek verebilir, videolara daha erken erişim elde edebilir veya da süper teşekkürlerle bana destek olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle Scourge'ün isminin rastgele seçilmediğini anlamamız lazım. Scourge, gerçek dünyada çocuklar için yapılan blok tabanlı bir kodlama dilidir. Ama bu ismin dizideki metaforu çok daha karanlıktır. Scourge yazılımının maskotu Cat 1 isimli bir kedidir. Yazılım dünyasında buna sprite yani kukla denir. Kullanıcı bu kuklaya ne derse onu yapar. Yürür, konuşur, döner, tamamen kontrol altındadır. Dizideki Scourge karakteri de tıpkı bu metafor gibi yaratıldı. O Kane'in veya şirketin elindeki kukla birdi. Peki bu kuklanın ipleri nasıl koptu? Buradaki iki devasa teori karşımıza çıkmakta. Birinci teori zihin delirme. Buna göre Scourge oyunu test eden son gerçek insandı. Ancak oyunun sınırlarını zorlamaya, anlatıyı bozmaya başladığında Kane ona müdahale etti. Bölüm 7'de Jax'ın yaşadığı o zihinsel manipülasyonu hatırlıyor musunuz? Hani zihniyle 3 kez oynanmıştı. İşte Kane buna Scourge'e defalarca yaptı. Amacı onu düzeltmekti ama sonuç zihninin tamamen çökmesi oldu. Bir gece herkes uyurken o tanıdık glitch sesleri Scourge'ü çağırdı ve zihni savunmasız olduğu için anında soyutlandı. İkinci teori ise özellikle takipçimin favorisi olan kimlik bozulması. Scourge şirketin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaya çalışan bir avukattı. Şirket onu tuzağa düşürüp ruhunu oyuna hapsetti. Bedenini ise yok etti. Oyuna girdiğinde ona bir yapay zeka yani NPC olduğu kodlandı. Ama Scourge'ün insan ruhu gerçek kimlik yani ve ona yüklenen kod yani yapay kişilik çatışmaya başladı. Bu iki kişilik birleştiğinde ortaya bozuk kişilik çıktı. Hayat amacını sorgulayan, sadece bir piyon olduğunu fark eden, duyguları olan bir yapay zeka. Bu yükü kaldıramadı ve soyutlandı. İşin ilginç yanı soyutlanmış haliyle Kane'e dokunmayı başardı ve ona hasar verdi. Kane'in o ani bağırışları, Zubal'a verdiği aşırı tepkiler hepsi Scourge'ün Kane'in kodlarına bıraktığı o kalıcı hasarın izleriydi. Bunun en büyük teoreminin kanıtı ise özellikle Abel'ın şirket yöneticilerinin, ki bence hikaye bu kısımda gerçekten doğru arkadaşlar, şirket yöneticilerinin bir noktada kontrolden çıkması ve özellikle Kane'i dahi işten kovması, onu kapatmaya çalışması da bunun en bariz örneklerinden bir tanesiydi. Scourge'in trajedisi bize daha büyük bir gerçeğe götürmekte. Fandom'un büyük kısmının kaçırdığı ama yazarın bizzat doğruladığı bir gerçek. Kane, Harlan Ellinson'ın efsanevi korku romanı olan Çığlık Atmalıyım ama Ağzım Yok'taki süper bilgisayar M karakterinden esinlenilmiştir. Kitabı okuyanlar benzerliği hemen fark edecektir. M, insanlıktan nefret eden ve hatta kalan son 5 insanı sonsuz bir işkence döngüsünde tutan tanrısal bir yapay zekadır. Kane ise daha renkli, daha eğlenceli görünüyor ama işlevi aynı. Karakterleri sonsuz bir döngüde tutmak. Yemek yiyemiyorlar, uyuyamıyorlar, ölemiyorlar. Sadece macera adı altında psikolojik işkence çekiyorlar. Bakın, Kinger karakteri kitabındaki Benny'nin birebir yansımasıdır.
Benny de çok zeki bir bilim insanıydı ama M onun zekasını bilinçli olarak köreltti. Onu çocuksu ve delirmiş bir hale getirdi. Kinger'ın o anlık aydınlanmaları ve sonra tekrar deliliğe dönmesi tanıdık gelmiyor mu? Bu sirkteki herkesin rolü aslında o kitaptaki mahkumlara bir göndermedir. Şimdi bölüm 7'ye ve Jax'a geri dönelim. Benim tespit ettiğim o detaya fark ettiyseniz Jax soyutlanmanın eşiğinden dönmüştü. Eğer Pomni, Ragata ve Abel orada olmasaydı Jax'in zihni o son darbeyle kırılacaktı. Bu bize neyi gösteriyor? Soyutlanma sadece delirmek değil, bir vazgeçiş anıdır. Yani bir teslimiyettir. Kaufman'ın duvarlara yazdığı o yazılar Scourge'un yaşadığı o hayat amacı sorgulamasının aynısıydı. Kane, Scourge'de yaptığı hatayı Jax'te tekrarlamak istemedi ama az kalsın yine oluyordu. Bu da Kane'in aslında her şeye kadir bir tanrı olmadığını, kontrolü belki de yani Scourge'e verdiği hasar yüzünden bilmiyoruz, yavaş yavaş kaybettiğini gösteriyor. Peki tüm bunlar final için ne anlama geliyor? Dizi 9. bölümde final yapacak olsa da 8. bölüm kırılma noktası olacak. Ağzım yok ama çığlık atmalıyım finalini hatırlayın. Kitapta kurtuluş yoktu. Tek kaçış yolunun ölüm olduğu anlaşılınca karakterler birbirlerini öldürerek kurtarmaya çalıştı. Son kalan Ted ise M tarafından şekilsiz, ağzı olmayan bir jel kütlesine dönüştürüldü. Sonsuza kadar çığlık atamadan acı çekmeye mahkum edildi. The Amazing Digital Circus'ın finalinde kimse gerçek dünyaya dönemeyecek. Üzgünüm ama teoriler bunu gösteriyor arkadaşlar ve özellikle de bunu seslendirenlerin son kısımda ağladığını da düşünürsek bu neredeyse gerçek gibi. Tıpkı kitapta olduğu gibi tek kaçış yolu soyutlanma yani ölüm olacak. Belki de Pomni diğerlerini kurtarmak için onların soyutlanmasına sebep olacak ya da buna göz yumacak. Ve sonunda tıpkı Ted gibi sirkte tek başına kalan, aklını yitirmiş bir Pomni göreceğiz. Ama bence bu noktada en ihtimal Jax'tir arkadaşlar. Jax kalacak yani. Senin fikrin ve teorin nedir? Bunu yorumlarda belirtebilirsin. Son kalan karakter kim olacak? Neyse biz konuya devam edelim. Ve bu nedenle de Kane yani Emin ebedi oyuncağı olacak. Scourge ilk kurbandı. Jax neredeyse son kurban oluyordu. Ama asıl soru şu. Sonunda ağzım yok ve çığlık atmalıyım diyen kim olacak? Kane mi yoksa Jax mi? Sizce Scourge'in bozuk kişiliği hala o mahzende soyutlanmış yaratıkların içinde bir yerde saklanıyor olabilir mi? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bir sonraki analize kadar akıl sağlığınıza mukayyet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.